Herkese merhaba. Hazreti İbrahim'in hikayelerini hepimiz az çok biliriz değil mi? Peki ya size bu bildiğimiz hikayelerin ardında aslında tamamen bizimle, yani kendi iç dünyamızla ilgili bambaşka bir katman olduğunu söylesem? İşte bugün 13. yüzyılın büyük düşünürü Mevlana'nın gözünden bu hikayelere dalacağız. Ve inanın bana, bu yolculuk bildiğinizi sandığınız her şeyi biraz sarsabilir. Tasavvuf düşüncesinin özü aslında tam da budur. Yani anlatılan hikayeler sadece geçmişte olmuş bitmiş olaylar değildir. Onlar birer aynadır ve bu ayna tarihe değil doğrudan bizim içimize, ruhumuzun derinliklerine tutulmuştur. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Şöyle ki önce o çok bilinen hikayeleri bir hatırlayacağız. Sonra can alıcı soruyu soracağız. Oradan Rumi'nin metaforlarla dolu dünyasına girip sembollerin ne anlama geldiğini çözeceğiz ve en sonunda da tüm bunların bugün benim için ne anlamı var sorusuna cevap arayacağız. Haydi başlayalım. Konumuz Hazreti İbrahim'in yaşadığı ve inancının sınandığı o iki büyük, o sarsıcı imtihan. Şimdi bakın burada ilk bakışta birbiriyle çelişiyor gibi duran iki tablo var. Bir tarafta sorgusuz sualsiz bir teslimiyetle en sevdiğini kurban etmeye hazır bir İbrahim, diğer tarafta ise aklıyla, gözlemiyle, mantığıyla hakikati arayan, bu battı, batanları sevmem diyen rasyonel bir İbrahim. Bu iki portre nasıl bir araya geliyor? İşte bütün mesele de burada düğümleniyor zaten. Çünkü bu hikayeleri sadece kelimesi kelimesine, yani zahiri anlamıyla okursak kendimizi yüzyıllardır süren o meşhur tartışmanın içinde buluruz. İnanç mı, akıl mı? Teslimiyet mi, sorgulama mı? Ama ya bu bir o mu, bu mu sorusu değilse, ya perdenin arkasında bambaşka bir anlam gizliyse, işte bu noktada rehberimiz Mevlana oluyor ve bize diyor ki, gelin perdeyi bir aralayalım. Evet, Rumi için bu kıssalar binlerce yıl önce yaşanmış tarihi olaylar değil. Hayır, bunlar her birimizin, evet sizin ve benim, kendi içimizde çıktığımız ruhsal yolculuğun, yaşadığımız çatışmaların ve aydınlanmaların sembolik bir harikası aslında. Rumi'nin bütün olayı, hikayenin dış kabuğunu, yani zahiri anlamını aşıp içindeki öze, batıni anlama ulaşmak. Tıpkı bir cevizi kırıp içindeki yemişe ulaşmak gibi. Asıl besleyici olan kısım içeride çünkü. Ve işte Rumi'nin ilk ve en sarsıcı yorumu geliyor. Diyor ki, o meşhur kurban hikayesi var ya, aslında o hepimizin içinde, her an devam eden çok daha büyük ve kişisel bir savaşın sembolü. Metaforu şöyle bir açalım. Mevlana'ya göre İbrahim, canı, yani ruhumuzu, yüksek benliğimizi temsil ediyor. Peki oğlu İsmail, o da bedeni, yani nefsimizi, hırslarımızı, doymak bilmeyen arzularımızı simgeliyor. Yani asıl kurban edilmesi gereken bir evlat değil, ruhun yolunu tıkayan kendi egomuz, kendi şehvetimiz, kendi bitmek bilmeyen hırslarımız. Gerçek kurban içimizde kesiliyor. Tamam, kurban meselesi inanılmaz. Ama şimdi gelelim ikinci hikayeye. Hani şu yıldızlara bakma meselesi var ya, işte burada Rumi'nin zihnimizle ilgili belki daha da sarsıcı bir kavramına geliyoruz. Bu kilit kavramın adı vehim. Vehim ne demek? Kısaca gerçeğin kendisi değil de bizim zihnimizde kurduğumuz dünya. Kendi korkularımızla, ön yargılarımızla, umutlarımızla yarattığımız bir yanılsama alemi. Gerçekliğin üzerine çektiğimiz görünmez bir perde gibi. Bakın Mevlana'nın şu sözü ne kadar çarpıcı. Diyor ki, cömert İbrahim bile vehim alemine düşünce, bu benim Rabbim dedi. Yani Hz. İbrahim'in yıldızlara, aya, güneşe bakıp Rabbim budur demesi, Rumi'ye göre en bilge insanın bile kendi zihninin ürettiği yanılsamalara, kendi kurgularına, bir anlığına da olsa nasıl kapılabileceğinin en büyük kanıtı. Bu inanılmaz bir uyarı aslında. Rumi bize diyor ki, en büyük tehlike dışarıda değil, içeride. Kendi zihnimiz, kendi hayal gücümüz, gerçeği görmemizi engelleyen en büyük perde olabilir. Bizi yanıltan en büyük sahte tanrı, kendi zihnimizin yarattığı vehimler olabilir. Bu sembolik okuma yönteminin ne kadar tutarlı olduğunu görmek için başka bir İbrahim kıssasına, şu 4 kuş meselesine bakalım. Rumi'ye göre oradaki 4 kuş da rastgele değil. Her biri ruhun terbiye etmesi gereken bir kusuru simgeliyor. Kaz, hırs demek. Tavus kuşu, kibir. Karga, bitmeyen dünyevi emeller. Horoz ise şehvet. Onları kurban etmek ne demek? İşte bu zaafları kontrol altına almak demek. Peki, yüzlerce yıl önce yaşamış Rumi'nin bu yorumları bugün bizim için bu modern dünyada neden hala bu kadar önemli, bu kadar taze? Çünkü Rumi'nin yaptığı şey şu, bu hikayeleri tarih kitaplarından çıkarıp yaşayan, nefes alan, zamansız bir kendini tanıma rehberine dönüştürüyor. Artık mesele Hazreti İbrahim değil,
Mesele sensin, benim. Mesele her birimizin içinde süregiden o evrensel savaş, ruhumuz ve bedenimiz, yüksek benliğimiz ve arzularımız arasındaki o ebedi mücadele. Yani Rumi'den alacağımız dersler çok net. 1. En büyük savaş meydanı kendi içimiz. 2. Zihnimiz bizi hakikatten koparabilecek kadar güçlü yanılsamalar yani vehimler yaratabilir. 3. Gerçek manevi yolculuk başkalarını değil kendini fethetmekle başlar. Kısacası bu kadim bilgelik modern hayatımız için müthiş bir yol haritası sunuyor. O zaman bu bölümü hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. 21. yüzyılda yaşayan bizler için bizim gökyüzümüzü dolduran o aldatıcı yıldızlar, yani uğruna her şeyi feda ettiğimiz, işte benim Rabbim bu dediğimiz ama aslında bizi hakikatten uzaklaştıran o vehimler neler? Para mı, statü mü, sosyal medyadaki o mükemmel görünen hayatlar mı? Sizin vehimleriniz neler?